Merhaba YouTube, ben Mahmut Arslan. Beni zaten tanıyorsunuz. Bugün ise yanımızda ne var abi? Peugeot Rifter var. Peugeot Rifter biliyorsunuz daha öncesinde 4 kuzendi. Sonra bunlar türedi, 5 kuzen oldular. Ne oldular? Kanalımızda mevcut olan Toyota Pro ST oldu. Sonra kanalımızda yine mevcut olan Opel Combo oldu. Şu an kanalımızda çekmekte olduğumuz Peugeot Rifter var. Başka ne var abi? Hani böyle benim bir türlü yakıştıramadığım, bir türlü olmayan o Doblo var. Bir de ne var abi? Bunların has kardeşi olan Citroen Berlingo var. Bildiğiniz gibi zaten Citroen Berlingo ile Peugeot Partner Rifter, yani Rifter'ın önceki ismi Partner, yıllardır aynı platform üzerinde üretiliyordu. Daha sonrasında ise bunlara Opel dahil oldu, falan oldu, filan oldu. Bunları uzun uzun daha sonrasında konuşuruz. Bugün yanımızda Peugeot Rifter var. Gördüğünüz gibi çamurlu bir arazideyiz. İnsana gerçekten böyle ticariden ziyade bir suda oturuyormuş hissiyatı veren bir araç var. Bugün sizlerle Peugeot Rifter'ı inceleyeceğiz. Bakacağız neyi var, neyi yok. Bu arada diğer kuzenleri de incelememi istiyorsanız aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Doblo'yu da incele, Citroen Berlingo'yu da incele. Bakarsınız çok beğeni gelirse, ne kadar like gelirse, ne kadar izlenme gelirse, yorum gelirse ona göre biz de 4. kuzen Doblo'ya ya da Berlingo'ya geçeriz. Onu inceleriz arkadaşlar. Neyse lafı çok uzatmayalım. Videoya başlamadan önce videoyu beğenelim. Abone değilsek bir kontrol edelim. Kanala bir abone olalım. Sonra da Peugeot Rifter'a geçelim. Arkadaşlar Peugeot Rifter'a şöyle dışarıdan baktığımızda bu araç bir ticariden ziyade dediğim gibi bir SUV gibi duruyor. Ki zaten hani Peugeot bunu yıllardır yapmayı başarıyor. Fütüristik tasarımlarla bizi kendi araçlarına yeniden aşık etmeye çalışıyor ve bunu da başarılı bir şekilde yapıyor. Her zamanki gibi şöyle aracın farlarından başlayacak olursak nelerimiz var abi? Burada xenon farlarımızı görüyoruz. Burada gündüz ledlerimizi görüyoruz. Burada ise uzun kısalarımızı görüyoruz. Aracın alt tarafında gördüğünüz gibi sis farlarımız mevcut. Onun altında ön park sensörlerimizi görüyorsunuz. Aracımızın çeki demiri nerede? Aracımızın çeki demiri tabii ki de burada. Aracımızın kaputu aslında böyle biraz Peugeot Traveller'i andırıyor bana. Andırmıyor desem yalan konuşmuş olurum. Neden? 5 parçalı bir kaputu var. Bildiğiniz gibi zaten Peugeot Traveller'in de 5 parçalı bir kaputu mevcut. Ön panjur da aynı şekilde Traveller'de olduğu gibi, yani daha büyük abinde olduğu gibi böyle komple kapatmışlar. Burada Peugeot yazımız, burada aslanımız mevcut. Buralar krom. Burada havalandırmalar falan aşağıya koymuşlar. Aracın şöyle sol tarafına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar bizi neler karşılıyor? Gördüğünüz gibi bu araçta boydan boya dodikler var abi. Bu aracı diğer ticarilerden ayıran bir özellik nedir abi? Gördüğünüz gibi buradaki sert kaplamalar ve anahtarsız giriş çıkış özelliğimiz bugünkü aracımızda da mevcut. Kapılarımız yalnız Peugeot 3008, 5008'de olduğu gibi bütün açılmıyor. Aşağıda böyle parça kalıyor. Parçalarınız çamur olabilir, bilginiz olsun. Bugünkü aracımızda Michelin lastikleri var. 16 inç jantları var bugünkü aracımızın. 215'e 65 R16 üzerindeki lastikler. Gördüğünüz gibi yanda burada sinyalimiz mevcut. Aynalarımız siyah kaplı. Burası boş. Herhangi bir kelebek cam vesaire yok. Kapı kolları yanlamasına yerleştirilmiş. Tutup çekmeli. Kapı seslerimiz bu şekilde. Yan kapılar zaten sürgülü. Buradaki camlar aşağıya doğru açılıyor. Neyimiz var? Burada kocaman bebek mezarı gibi olan bir tank kapağımız mevcut. Maalesef AdBlue'su da burada. Burayı böyle kapattık. Arka camlar komple renkli. Aracın arkasına doğru geldiğimizde ise neleri görüyoruz? 3. toplanmamız en üstte konumlandırılmış. Bugünkü aracımızın arka camı açılmakta. Şöyle gösterecek olursak şuradaki tuştan bu camı böyle kaldırabiliyoruz. Bagaja erişim sağlanabiliyor. İçeride kafesimiz de var. Bunu böyle kapattık. Burada Peugeot aslanımızı görüyorsunuz. Burada Peugeot yazımız. Burada ise Rifter'ı görüyoruz. Stoplarımız yarı led yarı halojen, bilginiz olsun arkadaşlar. Arka tarafta şurada gördüğünüz gibi geri görüş kameramızı görüyoruz. Altında nelerimiz var? Park sensörlerimiz var. Onun altında güzel bir difüzörümüz var. Burada ise çeki demiri kapağımızı görüyoruz. Şurası biraz çamur olduğundan dolayı buraya pek basamadım. Kusura bakmayın. Aracın şöyle sağ tarafına doğru geldiğimizde ise aracın sağ tarafında sol tarafına artı olarak herhangi bir şey yok. Sol tarafında sağ tarafına artı olarak sadece tank kapağı mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracımızı böyle 360 derece döndük, gördük. Aracımızın tavan barları, yukarıya konumlandırılmış anteni
şu yana yerleştirilmiş sinyaline vesaire dodiklerine hepsini size anlattık. Hepsini size gösterdik. O zaman hadi yavaştan aracın içine doğru bir geçelim. Rifter'ın kapı kolları yanlamasına yerleştirilmiş, tutup çekmeli. Kapı seslerimiz bu şekilde. Kapımızı açtık. Nelerimiz karşılıyor bizi? Gördüğünüz gibi burada sert bir kaplama karşılıyor. Burayı bez yapmışlar. Ama burada da sert bir kaplaması mevcut. Burada kapı açma kolumuz var. 4 cam otomatiğimizi görüyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Arka camlarda otomatik ve elektrikli. Ayna seçicimiz, joystick'imiz burada. Burada saklama alanlarımız var ama içi boş, dolu değil, bilginiz olsun. Burada bir tane daha var saklamalarımız. Dediğim gibi bu araç zaten abi Travel'in küçük kardeşi. Burada neyimiz var? Koltuğumuzun alçaklık, yükseklik ayarı mevcut tabii ki de arkadaşlar. Koltuğumuzun çok güzel dikişleri var. Burada gördüğünüz gibi koltuğumuz biraz parçalı. Yumuşak, bez ama güzel. Ben sevdim. Şöyle yavaştan aracın içine doğru geçtik. Peugeot Rifter'ın içine geçtiğimizde ise arkadaşlar bizi iCockpit tasarımına benzer bir tasarım karşılıyor. Peugeot'un ticari araçlarında gösterdiği bir güzellik. Gördüğünüz gibi minnacık bir direksiyonu var. Peugeot 3008'de veya 5008'de olduğunuzu hissedebilirsiniz bir anda. Ama Peugeot Rifter'dasınız. Her zamanki gibi soldan başlayacak olursak nelerimiz var abi? Burada arka kapıları kilitleme var. Çocuk kilidi. Burada far alçaklık, yükseklik ayarı mevcut. Burada bir havalandırma menfezi görüyoruz. Burada neyimiz var? Bardaklığımız var. Burada tekrar bir havalandırma menfezimiz var. Burada kocaman duran, direksiyon üstünde olan gösterge panelimiz var. Analog. Buralar sert. Buralar da sert. Şöyle aracı hafiften bir başlatalım. Aracımızı başlattık. Şöyle sabitleyici kapatalım. Neyimiz var abi? Her zamanki gibi soldan başlayacak olursak hız göstergemizi görüyoruz. Burada neyimiz var abi? Yakıt göstergemizi görüyoruz. Emniyet kemer uyarılarımız var. Hararet göstergemiz var. Altında ufak bir bilgi ekranımız var. Direksiyondan bu şekilde değişebiliyor. Bu şekilde değiştirebiliyorsunuz yani. Devir saatimizi görüyorsunuz. Bu şekilde dizel olduğundan dolayı biraz gürültülü çalışıyor. Burada ufak bir gözümüz var. Şimdi arkadaşlar şöyle Opel Combo'da yapacaktım, içimde kaldı. Gözleri bir sayalım isterseniz. Şimdi bir tane burada var. 1. Bir tane burada var 2. Bir tane burada var 3. Bir tane burada var 4. Bir tane burada var 5. Bir tane burada var 6. Bir tane burada var 7. Bir tane burada var 8. Bir tane şurada var 9. Başka kaldı mı? 9. Şurası zaten 10. Komple büyük bir göz. Başka neyimiz var abi? Şurası var 11. Burası var 12. Kapı işlerini sayarsak 13. Burası da tamı tamına 14. 14 tane gözümüz var. Maşallah, güle güle kullanın. Direksiyon gayet güzel. Ufak bir tasarım var demiştik. Bildiğiniz klasik anam babam Peugeot 3008, 5008 direksiyon aslında. Otomatik far özelliğimiz var. Şurada göreceğiniz üzere. Nerede? Şurada. Otomatik far özelliğimiz var. Peugeot'un olmazsa olmazı ne var abi? Hız sabitleyici ve limitlendiricisi var. Pedal shiftlerimiz var demiştik. Burada otomatik silecek özelliğimiz mevcut. Bakın burada ne diyor? Otomatik cam sileceği devrede. Tekrar yaptık. Otomatik cam sileceği devre dışı. Devrede. Dörtlü flaşörümüzü burada görüyorsunuz. Kapıları kilitleme ve açma tuşumuz burada. 2 tane havalandırma menfezimiz var. Altında dijital otomatik klimamız var. Çift yönlü. Gördüğünüz gibi 18.5 18.5. Normalde her zaman söylediğim gibi klimanızı lütfen yaz kış çok alçak yüksek derecelerde kullanmayın. Yazın kullanıyorsanız minimum 21-22 arasında kullanın. Kışın kullanıyorsanız da arkadaşlar 23 ila 25 arasında kullanmanız sizin için daha güzel olacaktır. Bilginiz olsun. Ben bugün bilerek 18 dereceye düşürüyorum. Neden? Çünkü kamera ısınıyor. Çekim yarım kalmasın. Burada neyimiz var abi? Start stop özelliğimiz mevcut demiştik. Bugünkü aracımızda başlatıcımız, bitiricimiz, elektrikli el frenimiz mevcut. EAT 8'leri şanzımanımız burada. Grip kontrolümüz mevcut. Nedir abi grip kontrol? Travel videosunu anlatmıştım. Tekrar anlatalım. Normal modumuz var. Burada kar modumuz var. Burada takviyeli çekiş çamur modu var. Burada kum modu var. Burada ise ESP kapalı. Biz bunu normal moda getirelim. Başımız ağrımasın. Yokuş iniş desteği mevcut. Eko'muz var. Eko zaten olmazsa olmaz çünkü bildiğiniz gibi bu arabanın olayı aslında az yakması motoru. Her neyse. Burada tekrar bir gözümüz var demiştik arkadaşlar. Böyle telefonunuzu vesaire koyabilirsiniz.
EAT 8 ileri şanzımanımız burada mevcut. Buradan ise manuel alıyorsunuz. Buradaki pedal shiftlerimizden böyle pıtır pıtır vitesleri değiştirebiliyorsunuz. Burada nelerimiz var? Biraz önce göstermiştik. Tekrar detaylı bir şekilde gösterelim. Burada aslında 2 tane ayrı göz var. Ne kadar bitişik gibi dursa da buradaki göz bayağı bir derin. Rahat motora kadar gidiyordur ya bu. Burada bir tane şöyle gösterebilir miyim size bilmiyorum ama şurada abi bir tane neyimiz var? 12 volt soketimiz mevcut. Kapaklı. Başka bir şey var mı? Kurcalıyorum. Başka da herhangi bir şey yok. Burayı böyle kapattık. Burada ise hani telefonunuzu vesaire şu şekilde koyabilirsiniz buraya da. Gördüğünüz gibi tam telefon koymalık zaten. Bunun da kapağı var. Bunun da kapağını böyle kapattık. Benim bu aracın sevdiğim başka bir özelliği ne oldu abi? Kol dayamaları. Bakın kol dayaması demiyorum. Kol dayamaları. Bu şoför tarafının kol dayaması. Bu ise yolcu tarafının kol dayaması. Güzel bir özellik. Ya tabii insan istiyor ki böyle Volkswagen grubundaki gibi çıtır çıtır ayarlı olsun ama ayarlı değil. Şöyle aracın üst tarafına doğru gelecek olursak kendiliğinden karartmalı dikiz aynamız mevcut. Üst tarafında ışıklandırmalarımız tuşlu. Gördüğünüz gibi sarı yanıyor. Çok sevemedim. Burada emniyet kemeri, airbag uyarılarımız mevcut. Burada neyimiz var? Gördüğünüz gibi ışıklandırmalı kapaklı aynamız mevcut. Burada ise ruhsat saklama cebimiz var. Unuttum sanma. Buraya gelen arkadaşım, kanalımızın geleneğini yerine getiriyoruz. Ne yapıyoruz? Videoyu buraya kadar izlediysek videoyu beğeniyoruz. Abone değilsek de bir abone oluyoruz. Teşekkürler. Burayı böyle kapattık. Burada kocaman bir göz var arkadaşlar. Biz bu gözü ilk nerede görmüştük? Tabii ki de Fiat Doblo'da görmüştük. MK1'de. Ah Doblo. Canım Doblo'm. Üzümlü kekim. Burada tutamacımız var. Hani buraya akıllıca yapmışlar. Güzel yapmışlar. Ben bunu sevdim. Benden bir artı puan. Sağ tarafın tutamacını da bu şekilde yapmışlar. Hani gayet güzel. Tavanımız zaten açık renk. Emniyet kemerlerimizin herhangi bir alçaklık veya yükseklik ayarı yok. Gördüğünüz gibi. Torpidomuz ise bir tane burada altta torpido var. Hızlı açılıyor. Hani çok derin de değil, çok ufak da değil, yeterli. Burada bir tane kapaksız gözümüz var. Bir de burada gizli bir torpidomuz mevcut arkadaşlar. Hani gayet derin. Motora kadar gidiyor. Burayı da böyle kapattık. Ön tarafta anlatacak bir şeyimiz kalmadı. O zaman videoyu beğenip kanala abone olduğunuzu düşünerekten arka tarafa geçiyorum. Peugeot Rifter'ın şöyle arka tarafına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar, dediğim gibi zaten arka kapılarımız yanlamasına yerleştirilmiş. Yana doğru açılıyor kayar kapı. Kapımızı şöyle açtık. Şöyle gördüğünüz gibi aracımızın koltukları 1+1+1 düzene sahip. Yani nedir abi? Her koltuk birbirinden bağımsız şekilde. İleri geri oluyor mu? Olmuyor ama bilginiz olsun. Şöyle yavaştan aracın içine doğru geçtik. Koltukları izofixli ve koltuklar abi acayip derece yumuşak. Muhteşem derecede gömülüyor. Koltuklar dediğim gibi çok yumuşak, çok rahat. Bayıldım koltuklara. Burada nelerimiz var? Burada tepsimiz var. Ya ben bu tepsilere çok güvenemiyorum. Neden? Çünkü hani böyle bir şey koyduğunuz zaman böyle dökülecek gibi hissediyorum. Burada neyimiz var? Burada bir tane eşya saklama cebimiz var. Burada 2 tane havalandırma menfezimizi görüyoruz. Burada ise havalandırma menfezinin fan ayarını ayarlayabiliyoruz. Altında neyimiz var abi? Burada bir tane eski nesil USB çıkışımız mevcut. Aracın ön tarafı arka taraftan bu şekilde gözüküyor. Hani arka tarafın camların renkli olmasından dolayı arka taraf biraz böyle basık geliyor, boğuk geliyor, bana bilginiz olsun. Burada neyimiz var? Tuşlu ışıklandırmalarımız mevcut. Bu şekilde. Burada bir kafes var abi. Şöyle göreceğiniz gibi. Bu kafesi alanlar genelde hemen söktürüyor. Söktürmeyen varsa yoruma yazabilir. Normal şartlarda bu koltuklar üçü birbirinden bağımsız. Bakın şurada ipi var. Bu ipi böyle kaldırıyorsunuz. Bu koltuk böyle ileri doğru yatıyor. Buradan bagaja erişim sağlayabiliyorsunuz diyeceğim ama şu an kafes olduğu için herhangi bir erişim sağlayamıyorsunuz. Burada ise gördüğünüz gibi koltukların arkalarında da Isofix bağlantısı mevcut. Pencereler dediğim gibi siyah. Yani renkli cam mevcut. Açılırken yarım açılıyor ve biraz ters açılıyor. Mesela bakın pencereyi aşağı indirmek için böyle kendinize doğru çekmeniz. Camlarımız yarım açılıyor gördüğünüz gibi ve aslında camı kaldırmak için bunu böyle ileri doğru ittirmeniz gerekiyor ki cam kalksın. Biz camımızı açalım, ne olur ne olmaz. Burada açma tuşumuz var, kolumuz. Bunu böyle kendinize doğru çekip kapıyı biraz ittirdiğiniz zaman kapıyı çok rahatlıkla açıyorsunuz. Tam aşağıya inerken aklıma ne geldi biliyor musun? Senin videoyu beğenip kanala abone oldun. Bu da beni mutlu etti.
Ben de mutlu bir şekilde bagaja geçiyorum. Peugeot Rifter'ın arka tarafına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar biraz önce göstermeye çalıştık. Tam gösterememiştik. Arka stoplarımız komple led gibi gözükse de aslında halojen. Bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi geri vites lambamız, dörtlü flaşörlerimiz ve arka sislerimiz. Arka sisleri bu arada hem sağ tarafta hem sol tarafta aşağıya konumlandırılmış. En altta, bilginiz olsun. Nelerimiz var demiştik. Yukarıda gördüğünüz gibi 3. toplanmamızı burada görüyorsunuz. Burada bagajımızın menteşeleri var. Neden? Çünkü bu camımız komple açılıyor demiştik. Burada sileceğimiz var. Burada ise bu camı açıp kapatmak için tutma kolumuzu görüyoruz. Peugeot aslanımız var. Altında eski nesil Peugeot yazımız var. Aslanla beraber. Rifter yazımızı burada görüyorsunuz. Sağ tarafında herhangi bir şey yok. Full paketlerinde GT yazıyor burada. Burada bir kolumuz var. Buradaki tuşa böyle bastığımız zaman buradaki koldan tutuyoruz. Bu camımızı böyle açıyoruz. Ufak park alanlarında size kolaylık sağlıyor. Burayı böyle tuttuk, kapattık. Biraz sert kapatmak gerekiyor. Başka neyimiz var? Şöyle bagajımızı açtık. Manuel bagaj kapağımız, tabii ki de ticari bir araç. Bizim çekim ekipmanlarımız var burada. Kusura bakmayın, biraz eşyalar falan. 775 litre bir bagaj hacmi var bugünkü aracımızın arkadaşlar. Burada neyimiz var? Gördüğünüz gibi bagaj aydınlatmamızı görüyorsunuz. Bagaj aydınlatması tek tarafta, sol tarafta sadece. Bir tane burada bardaklığımız var. Neden? Çünkü bu aracın yurt dışında 7 kişilik modelleri de mevcut. Burada normalde pandizot oluyor. Pandizotu 1. ve 2. kademe olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ama şu an araçta herhangi bir pandizot yok ve ben yalnız olduğumdan dolayı ayarlayamıyorum. Reflektör saklama alanımız var. Buradaki lastikleri falan var. Buradan görebiliyorsunuz. Kanca karşılığımız bir tane burada, bir tane tam karşısında, bir tane burada, bir tane ise burada. Burada böyle vida gibi, cıvata gibi bir şey var. Nedir abi bu? Yedek lastik bunun altında. Bunu böyle gevşetiyorsunuz. Yedek lastik aşağıdan pat diye düşüyor. Dediğim gibi bu kafesi alanlar genelde hemen çıkartıyor. Çıkık bir şekilde kullanıyor. Son olarak bir tane de burada 12 volt soketimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Arka camlar açılmıyor. Bilginiz olsun. Yükleme eşiği gayet sert. Yeterli yani. Tampon vesaire zaten. Şöyle üst tarafına gelecek olursak. Üst tarafta gayet sert. Burada bir tane tutma kolumuz var. Bunu böyle tuttuk. Kapak da ağır yani biraz. Böyle kapattık. Peugeot Rifter'ımız bu şekildeydi. Arkadaşlar bugün sizlere elimden geldiğince, dilimi döndüğünce Peugeot Rifter'ı anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve sebebini aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Şu arabayı da çek Mahmut, bu arabayı da çek Mahmut. Gel benim arabamı da çek Mahmut demek isterseniz aşağıdaki iletişim bilgilerinden, Instagram adresimizden, TikTok adresimizden bize ulaşabilirsiniz veya mail adresimizden. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı ama en önemlisi kendinize iyi bakmayı kesinlikle unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.